Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan dostlar Mayıs ayı burç yorumlarındasınız. Hoş geldiniz. Öncelikle lütfen yükselen burcunuza göre takip ediniz. Sonra güneş burcunuz, öz burcunuz. Daha sonra da eğer biliyorsanız ay burcunuz ve tabii ki özellikle yengeç burcunda çok fazla planetiniz varsa, gezegeniniz varsa yine öncelikle buradan başlayın izlemeye diyorum. Evet, Mayıs ayı önemli bir ay sevgili yengeçler ve hemen 5 Mayıs'ta 14-15 dereceleri etkileyecek, güçlü etkileyecek Akrep Burcu'nda bir ay tutulması ve dolunay yaşayacağız. Su elementinde olduğu için size güçlü, hatta belki de en fazla fayda sağlayacak burçsunuz bu tutulma ile birlikte. Bu tutulmanın etkileri 6 ay sürecek. Bu önemli bir döngüyü tamamlayan eksik parçaları, puzzle'ın eksik parçalarını diyelim yerine koyacak bir tutulma. Bir diğeri de sonbaharda yaşayacağız. Ekim aylarında daha yine tamamlanmak üzere çalışacak önemli bir döngü olacak. Evet, beşinci ev biraz daha aşk, ilişkiler, çocuklar, harcamalar olabilir, kazançlar, keyif, sanat, yaratıcılık, hobiler. Gerçekten çok sosyalleştiğimiz, daha eğlenceli bir alandır. Burada birçok yengecin çocuk sahibi olabileceğini söyleyebilirim. İlişkilerde önemli tamamlanmalar yaşanabilir mesela. Şans oyunları gibi alanlarda biraz daha böyle kazançlı belki olabileceğiniz bir süreç de olarak değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda çocukları olan yengeçler için çocuklarının hayatıyla ilgili de önemli bazı gelişmeler beklenebilir açıkçası. Burası gerçekten geniş ve keyifli bir alan. Dolayısıyla da bu ayın bu anlamda şanslı burcusunuz. Evet, bu etkilerle birlikte hemen 7 Mayıs'ta artık Venüs burcunuza, Yengeç burcuna geçerek aslında burayı tamamlayan, bu söylemiş olduğum etkileri daha da pekiştirecek bir düzen getiriyor. Aslında aşk hayatı için şanslı bir süreç, ilişkiler için fırsatlar verecektir. Bakın, eski ilişkileri tamamlamak adına da olabilir. Bu 7 Mayıs'la beraber önümüzdeki ay sonuna kadar sürecek Venüs'ün Yengeç seyahati aile, iş yaşamı, yaşanan yerle ilgili konular, belki ebeveynleriniz olabilir. Her alanda aslında fırsat, şans, güzellik, estetik gibi konularda da sizin için çok olumlu. Yani Venüs burcunuzda parlayacak. Bu da demek oluyor ki ilişkilerinize de olumlu yansıyacağını söyleyebilirim. Evet, 9 Mayıs itibariyle çok önemli günler geliyor yengeç burçları. Şimdi Uranüs Güneş'le kavuşuyor 9 Mayıs ve civarında. Sosyal çevreniz çok güçlü. Sürpriz gelişmeler, ani haberler gelebilir aslında. Yine bu alanınızı da etkiliyor. Etkinliklere daha çok sosyalleşmek üzere katılacağınız bir süreç olabilir. Arkadaş, eş, dost, iş çevresinde de daha bir ön planda, daha bir parlayan bir yapıda olabilirsiniz. Dediğim gibi burada çok yenilikçi bir süreç. Sosyal çevreniz de ciddi anlamda yenileyebilir. Orada bazı ayıklamalar yapabilir. Hayatınıza yeni insanlar katabilirsiniz. Evet, bu ayın aslında en önemli ve şanslı günlerinden 13, 14, 15 Mayıs civarı Satürn'ün Venüs'le çok güzel bir üçgeni var. Su elementinde ve siz bir yengeç olarak biraz önce de saydığım gibi eğer yengeç burcunda veya mesela akrep, balık gibi diğer su elementlerinde de gezegenleriniz varsa gerçekten çok şanslı günler olabilir sizin için. Hem finans, hani para yönetimi bakımından, seyahatler, uluslararası konular bakımından olabilir. Hayatınızda şöyle bir şeylerin daha kolay aktığını, daha bereketli, daha şanslı, işleri daha kolay yürütüp yönettiğinizi göreceksiniz. Doğum haritanız da eğer etki alıyorsa, eğer doğum haritanızda da böyle bir üçgen, su üçgeni varsa gerçekten çok şanslı. Yani bu yılın aslında belki en şanslı günlerini yaşayabilirsiniz. Evet, devam ediyoruz ve bakıyoruz ki 16 Mayıs'ta artık Merkür Retrosu bitiyor. Boğa burcunda ama ay sonuna kadar Merkür retro. Eski arkadaşlar, eş, dost vesaire, eski sosyal çevreler gündeminizde olurken artık 16 Mayıs'tan sonra burada Merkür normal hareketine dönerken burada aslında biraz daha sağlam sonuçlar getirebilir. Orada kararsızlıklar varsa, mesela diyelim ki bir arkadaş veya bir sosyal ortamda anlaşmazlıklar vardı. Özür dilerim. Buraları daha sağlam yapılandırabilirsiniz. İlişkilerinize de olumlu yansıyacağını söyleyebilirim. Evet, 16 Mayıs yine çok önemli çünkü
artık bizim şans, fırsatlar gezegenimiz Jüpiter Koç burcundan ayrılarak Boğa burcuna geçiyor ve şans evidir burası zaten. Ay boyunca ve tabii ki yıl sonuna kadar Jüpiter 11. ev alanınızda. Yani burası bize hayatımıza şans, fırsat getirir. Doğum haritalarımızın en şanslı olduğu alandır. Ve buradan bir Jüpiter geçtiğinde tabii ki hayatımızın hemen hemen her alanında bize fırsatlar, şanslar getirebilir. Hele bir de Boğa burcunda eğer bazı gezegenleriniz varsa o zaman değmeyin keyfimize diyelim, gerçekten güzel bir dönem. Venüs de burcunuzda. Daha ne isteyelim sevgili yengeçler, gerçekten çok güzel bir ay geçireceğinizi düşünüyorum. Ve onun dışında devam ediyoruz şimdi. 17 Mayıs sonrası mesela Ay, Jüpiter, Kuzey Düğüm, Merkür Boğa burcunda yine bu alanda sizin bu şans alanınızda kavuşacak. Gerçekten sürprizli, güzel gelişmeler, yeni tanışmalar, sosyal statünüzde önemli çıkışlar, parlamalar getirebilir sizlere. Evet, 18 Mayıs sonrası biraz zorlu olabilir çünkü Jüpiter Kova burcundaki Plüto ile bir kare içerisinde olacak. Burada egolar yükselir. Kararsızlıklar varsa daha cesur oluruz ama bir dönüşüm işaretçisidir. Sizin finansal konularınızda hani böyle kredi, banka gibi paylaşılan kaynaklar gibi alanınızdan geçtiği için burada biraz krizli bir alandır da aynı zamanda. O yüzden attığınız adımlara, yeni tanıştığınız insanlara, toplumsal alanda ortaya koyduğunuz maddi manevi değerleri biraz daha dikkat edin lütfen. Abartılara gitmemeye çalışın. Dediğim gibi o yeni gelen hayatınıza kişiler veya statü sahibi insanlar da olabilir. Ne kadar faydalı olur size, ne kadar zararlı olur, onları iyi değerlendirmeniz gerekecektir. Evet. Tam olarak 19 Mayıs'ta artık bir Boğa burcunda yeni ay doğacak. İşte bu fırsatı, bu zaman dilimi de yakalayabilirsiniz. Çünkü yine bu alan çok güçlü. 11. eviniz o kadar güçlü ki orada bir yeni ay doğduğu zaman demek ki artık biraz bir şeyler yeni başlamış ama farkındalıkla yükseliyor, görünür olmaya başlıyor. Yani 19 Mayıs sonrası mesela 31 Mayıs'a kadar olan süreçte biraz daha görünür olacaktır. Ancak 21 Mayıs sonrası artık Güneş ikizlere geçiyor. 12. evinizde ve biraz daha sizi düşünmeye sevk edecektir. Görmediklerinizi merak edeceksiniz. Daha bir detaylıca araştıracaksınız, sorgulayacaksınız. Her duyduğunuzu veya her fikrinizi herkesle paylaşmayacağınız bir süreç olacak 21 Mayıs ve 21 Haziran aralığında Güneş buradan seyahat ederken. Aynı zamanda Haziran döneminde Merkür oraya geçecek tabii ki. Biraz arka plan enerjileri devreye sokacaktır. Yani yaşadığınız bu sosyalliği biraz sorgulama dönemi olarak düşünebilirsiniz. Evet, önemli bir tarihimiz daha var. Yine 20 Mayıs. Mars biliyorsunuz 2 aydır Yengeç'te, yani sizin burcunuzda. Sağlıkla ilgili sorunlar, iş hayatıyla ilgili sorunlar, zaman zaman aslında ilişkiler, partner ilişkilerinizde de biraz atarlı giderli bir durum getirmiş olabilir. Ama 20 Mayıs sonrası artık burayı terk ediyor Mars. Aslan burcuna geçecek ve önümüzdeki 2 ay sizi en aktif kılacak alan para olacak. Yani kazançlarınız, giderleriniz, buraları iyi kontrol etmeniz gerekecektir. Çünkü gerçekten maddi konularda önemli bir değişim, dönüşüm yaşayabilirsiniz. Yön değişiklikleri getirebilir. Mars da buradan geçerken 20 Mayıs, Temmuz, 20 Temmuz civarına kadar daha dikkatli olmak gerekiyor ama 20 Mayıs sonrası gerçekten inanılmaz bir para aktivasyonu, geliş gidişi gündeminizde olacak değerli yengeçler. Güzel, zor aynı zamanda çünkü tutulma öyle çok da kolay gelmez. Zaman zaman zorlayıcıdır. Akrep de dönüştürücü bir şeydir. Bir şeyleri hayatınızda size keyif veren, sizi mutlu eden bir şeyler dönüşecek. Siz onu dönüştüreceksiniz sevgili yengeçler. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.